Birazdan anlatacağım yemeğe bayılacaksınız. Sütaş kaşar peyniriyle bir başka sebzeli tavuk tarifi vereceğim. Üzerinde yumuşacık patates püresi var ama patates püresinde çok önemli bir de detay var. Tabanında sebzeli tavuk, üzerinde kaşarlı patates püresi, muhteşem bir tarif. Bildiğiniz tariflere benzemiyor. Hadi başlayalım. İşe patatesleri haşlayarak başlayacağız ama sadece patatesi haşlamayacağız. Patatesle beraber tavukları da haşlayacağız. Böylece ne olacak? O tavuktaki güzel lezzet patatese de geçecek. Yemeği yerken hepsi bütünlük halinde olacaklar. Patateslerimizi soyduk. Soğuk suya koyuyoruz. Benim burada derisiz tavuk kalçam var. Sizde hangi parça varsa hepsi olur. Ama tabii ki kalçadaki lezzet çok daha yüksek. Şimdi suyumuzun altını açıyorum. Suyu lezzetlendirmek için içerisine tabii ki tuz atıyoruz. 1 yemek kaşığından biraz fazla. Bir tane defne yaprağı ve birazcık da tane karabiber atıyoruz. Patatesler yumuşayana kadar. Bakalım tavuklar ve patatesler ısınmaya başladılar. Ara ara üstündeki bu beyaz köpükleri de toplayacağız ki daha temiz bir tavuk suyumuz olsun. Şimdi bir yandan da muhteşem o tavuklu sebzeli sosumuzu hazırlayacağız. İçerisinde ben bugün soğan, sarımsak, bezelye ve havuç kullanıyorum. Sizler dilediğiniz sebzelerle bunları değiştirebilir, arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Çok az zeytinyağı ekliyorum. Zaten tavuğun da yağı var. Çok fazla yağ ihtiyacımız yok. Öncesinde soğan, sarımsak ve havuçları güzelce soteliyoruz. Bir parça tuz atıyoruz. Unutmayın, tavuk suyunda da tuz var. O nedenle buradaki tuzu birazcık daha az tutuyoruz. Çünkü birazdan buradaki suyu da bu sosta kullanacağız. Soğanlar yumuşadılar. Şimdi içerisine biraz karabiber, pul biber, sevdiğiniz başka baharatlar ya da eklemek istediğiniz başka baharatlar varsa onları da bu aşamada ekleyin. 1 yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum içerisine ve kavuruyoruz. Salçamız da kavruldu. Aromalar inanılmaz güzel ortaya çıktı. Şimdi 1 yemek kaşığı da un ekliyoruz. Birazcık kıvamlı bir sos olacak. Unu da kavuruyorum. Un da güzelce kavruldu. Şimdi içerisine kepçeyle yanında kaynamakta olan bu patates tavuklu sudan azar azar ekliyorum. İlk etapta çok fazla su eklemeyin. Öncesinde şöyle unun ve suyun içerisinde açılmasını sağlayın. Bakın kıvamı koyulaştı. O bütün topaklar güzelce suyun içerisine girdi. Şimdi yavaş yavaş suyu arttıracağız. Hiçbir zaman kontrolü kaçırmıyoruz. Çok sulu olsun istemiyoruz. Birazdan tavuklar ve bezelyelerin gireceğini de hesaplıyoruz aynı zamanda. Sosun kıvamı gayet iyi. Yine altını kısalım şimdi. İçerisine ben dolmuş bezelye ekliyorum. Sizler dilerseniz evde daha önceden yaptığınız bezelyeleri ya da konserve bezelye de kullanabilirsiniz. Konserve kullanacaksınız, en son anda ekleyin. Sosun kıvamı muhteşem oldu. Patateslerin haşlanmasına birazcık daha var gibi ama tavuklarımız hazır. Şimdi hemen bir çatal yardımıyla bir kaseye tavukları alıyoruz ve didikliyoruz. Tabii didikliyoruz derken de böyle bir çerkez tavuğu gibi tiftik tiftik olmasına gerek yok. Böyle ufak tefek parçalar halinde olsa kafi. İsterseniz bunu küpler halinde doğrayabilirsiniz ama hiç gerek yok. Gördüğünüz gibi zaten yumuşacık olmuş. Şöyle çatalla dokunduğumuz zaman ayrıldığı parçalar, ayrıldığı büyüklükler bizim için yeterli olacak. Tabii ki büyüklükleri birbirine benzesin. Şimdi bunu da doğruca sosun içerisine alıyorum. Tavuklu karışımımız hazır. Keşke kokusunu duyabilseniz. O kadar güzel kokuyor ki. Ve tavuklar kavrulmadığı için içerisinde şu anda yumuşacıklar, bütün tavuk sulu o sebzeler falan muhteşemler. Bunları nereye koyduk? Bir fırın kabına. Çünkü neden? Üzerine birazdan kaşarlı püre gelecek. Bakalım patateslere de orada. Patateslerin 2 dakikası var. Ben de orada sütaş kaşar peynirimi rendeleyeyim. Sütaş kaşar peynirimi rendeledim. 3'te 2'lik kısmını püre için buraya aldım. 3'te 1'lik kısmını da üzeri için kenara ayırdım. Şimdi sıcak patatesleri doğruca kaşar peynirin üzerine getireceğim ki onlar böyle hızlıca birleşsinler. Patatesleri alıp gelelim. Patateslerin sıcak olması burada çok önemli. Karabiber.
Benim için olmazsa olmaz ama sizlerde yoksa kullanmayabilirsiniz. Muskat. Kaşar peynirinin yağlılığı yeterli. O nedenle çok az bir tereyağı ekliyorum içerisine. Ve azar azar sıcak süt ekleyeceğim. Yaklaşık yarım su bardağı kadar da sıcak sütüm var. Yarısını ekledim. Bir spatula ile karıştıracağız. Muhteşem bir püre oldu. Şimdi bunu fazla soğutmadan doğruca tavukların üzerine alıyorum. Bu aşamada çok fazla bastırmamaya özen gösterin. Böyle kaba kaba koyduk. Şimdi bir çatalla düzeltiyoruz. Zaten yumuşacık bir püre. Rahat rahat yerleşiyor. Ve şimdi üzerine ayırdığım süzgeç kaşar peynirini de koyacağım. Fırınım 200 derecede. Bunun altına bir ufak tepsi daha koyacağım. Çünkü içerisinden taşma yapabilir. Fırınınızı kirletebilir. Aklınızda bulunsun. Altına bir ufak tepsi daha koyarsanız işlem tamam. Üzeri kızarınca da yemeğe hazır. Hadi gidelim tezgaha. Altına tepsi koyduğumuz iyi olmuş. Dediğim gibi kenarlardan yukarı doğru çıktı. Muhteşem kokuyor ama tabii ki şu anda inanılmaz sıcak. Biraz dinlensin, sonra tadına bakacağım. Yalnız var ya, kokusu, görüntüsü muhteşem. Ben daha fazla dayanamayacağım. Çok özür diliyorum. Bir parça daha yiyeceğim. Çok iyi. O tabandaki bütün sos, o havucun tatlılığı, bezelyenin tatlılığı, hafiften koyduğumuz o pul biberin acılığıyla birlikte şahane. Tavuklar haşlandığı için pamuk gibi olmuşlar. O pamuk gibi katlının üstüne bir çıkıyorsunuz. Yumuşacık, içerisi bol bol sütaş kaşar lezzetinde bir püre ve son dokunuşu da üstündeki o çıtır kaşar peyniri yapıyor. Muhteşem bir yemek. Bunu sevdiklerinizle kalabalık sofralarda mutlaka paylaşın. Çok beğeneceksiniz. Özellikle patatesten gelen o tavuk suyu tadı da damağınızı açıyor. Bakın hala konuşurken bile ağzım sulanmaya devam ediyor. Sizler videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bir de zile basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.